Herkese merhabalar. Hepiniz YouTube Gülümseten Marifetler kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Bugünkü örgü anlatımında yine iki şişle kolaylıkla örebileceğiniz ve ayakta çok şık duran bir patik modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunun için gerekli malzemelerim 2 renk patiklik ip kullandım ve 3 mm'de misinalı şiş kullandım. 3 mm olan her türlü şişle örebilirsiniz. İlmek atarak örgümüze başlıyoruz. İpimi boynuma takarak örüyorum ben. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. 95 ilmek atarak başlıyoruz. İlmekleri atarken ilk sırada gevşek atalım. Aralarındaki esnekliği sağlayalım. Çünkü devamında haroşa örgü öreceğimiz için haroşa örgüde esneyebilen bir örgü. Alt kısmının, yani bu başlangıç kısmının kasmaması gerekiyor. Bakın şu esnekliği sağlayalım. Böyle 95 adet ilmek atalım. Evet, 95 tane ilmeğimi şişime bu şekilde atmış oldum. Şöyle göstereyim. Benim bu attığım ilmek sayısı 36, 37 ve 38 ayak numaralarına kadar olur. Daha büyük, küçük ayak numaraları için birer ilmek eksilterek, fazlalaştırarak yapabilirsiniz. Şimdi burada örgünün arka yüzündeyim şu an. İlk ilmeği her zaman örmeden diğer şişime alıyorum. Sonraki ilmekleri ters olarak örmeye devam ediyorum. Böyle ters olarak son bir ilmek kalana kadar örelim. Son ilmeğime geldim. Onu da düz olarak örüyorum. Her zaman ilk ilmeği örmeden alıp son ilmeği düz olarak örüyorum. Bakın bu şekilde örgünün arka yüzünü tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Diğerlerini ters olarak örmeye devam ediyorum. Son ilmeği vardığımda onu düz olarak öreceğim. Niçin böyle yapıyorum? Kenarları daha düzgün ortaya çıksın diye örgümün. Şimdi böyle ters olarak örerek ilerliyorum. Ve bakın örgünün ön yüzünden bakıldığında bir diş haroşa sırası oluşturdum. Şimdi bu şekilde toplamda ilmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örelim ve haroşa örgüyü bu şekilde oluşturup toplamda 10 diş haroşa sırası örelim. Ben haroşa örgüyü dediğim gibi ilmekleri örgünün arka yüzünde ters, ön yüzünde de ters örerek oluşturuyorum. 10 sıraya tamamlayalım. Birlikte devam edeceğiz. Evet, bakın böyle örgümün şu an ön yüzündeyim. Sayalım birlikte kaç diş haroşa sırası ördük. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 diş haroşa sırası ördük. 10'uncuyu da ördükten sonra örgünün arka yüzüne geçtiğimizde burada pembe rengimi bağlıyorum. Şöyle bu ipime pembeyi şöyle düğümledim. Örmeye devam ediyorum. Örgünün arka yüzünde renk geçişi yapıyorum. İlk ilmeği renk geçişlerinde örelim. Sonrasında devam ediyorum. İlmekleri ters olarak örelim. Sırayı tamamlayıp örgünün ön yüzüne geçelim. Örgümün ön yüzüne geçtim. Pembe rengime de geçiş yaptım. Şimdi bir diş haroşa sırası da pembe rengimle öreceğim. Böyle örgünün ön yüzünden devam ediyorum örmeye. Şöyle sıra sonuna kadar gidelim. Evet, bakın böyle bir diş haroşa sırası da pembe rengimle ördüm. Şimdi örgünün arka yüzüne geçtiğimde diğer rengimi alıyorum. Diğer rengime geçiş yapıyorum. İlk ilmeği ördüm renk geçişinde. Böyle ilmekleri yine ters olarak örüyorum. Örgünün arka yüzünü bitiriyorum. Sonrasında örgünün ön yüzüne geçtiğimde bakın şöyle bir diş haroşa sırası. Bu rengimden sonra pembe rengime geçeceğim. Daha sonra 2 diş haroşa sırası da diğer rengimle ördükten sonra şu ortadaki model yapımına geçelim. Evet, bakın sıralarımı tamamladım ben. Şöyle şurada böyle renklendirdim sıralarda.
Şimdi toplam kaç sıra ördüm? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Tek renk örmek isterseniz 15 diş haroşa sırası örebilirsiniz. Benim gibi bu şekilde renk geçişi de yapabilirsiniz. 15 diş haroşa sırası ördükten sonra şimdi örgünün arka yüzüne geçince ilmeklerimizi ayıracağız şimdi. Toplam 95 ilmeğim var. 47 bu tarafa, 47 ilmek bu tarafa, ortada bir ilmek ayıracağız ve o ilmeği pembe rengimizle örerek bu şekilde şu orta kısmını yapmaya başlayacağız. Şimdi örgünün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzündeyken 47 tane ilmeğimi örerek bu şişime alıyorum. Böyle 47 tane ilmeği örerek alalım. Evet, şimdi 47 tane ilmeğimi böyle ördüm, geldim. Bu tarafta 48 ilmeğim var. Şimdi 47 ilmeği buraya şişime aldıktan sonra pembe rengimi şöyle buraya bağlıyorum. Şu an örgümün arka yüzündeyim. Bu ipimi buraya bağladıktan sonra bu bej rengimi de kesiyorum. Artık pembe rengimle örmeye devam edeceğim. Şöyle kestikten sonra bir de bu ipimle şu uç kısmıyla düğümledim. Şimdi pembe rengimle örmeye devam edeceğim. Burada 48 tane ilmeğim vardı. Şimdi buradakine bakın. Bu 48. ilmeğim. Burada 47 ilmeğim var. Tam ortaya denk gelen ilmeğim bu. Onu ters olarak ördüm. Sonrasında buradan 2 ilmeği, ikisini birlikte bakın ters olarak örüyorum. Şöyle bir bakalım. Burada 47 ilmeğim var. Bu ortadaki 48. Burada da 47 tane ilmeğim var. Bu pembe renk tam ortası. Onu ördük. Sonra buradan da 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Ve örgümü çeviriyorum. Çevirdiğimde bakın bu ilmeğim arkada. Bunu örmeden aldım. Sonra ikinciyi bunu düz olarak ördüm. Sonrasında burada 2 ilmeğim var. Bu 2 ilmeğin ikisini birlikte örgünün ön yüzünde düz olarak örüyorum. Şöyle 2 ilmeğin ikisini birlikte düz olarak ördüm. Burayı dikkatli dinleyelim. Burada dikkatli olalım. Şimdi ikisini düz ördükten sonra örgümü çevirdim. İlk ilmeği örmeden aldım. Yanındakini ters ördüm. Bir sonraki pembe renkli ilmeğimi de ters ördüm. Bakın 3 tane pembe renkli ilmeğim oldu. Sonrasında buradan 2 tane bej renkli ilmeğimin ikisini birlikte ters örüyorum. Burası örgünün arka yüzü. Arka yüzünde ilmekleri ters, ön yüzünde düz örüyoruz. Şimdi örgünün ön yüzüne geçiyorum. Bakın ipimi böyle önden almıyorum. İpim arkada. Bu ilk ilmeğimi örmeden aldım. İpim arkada bakın. Yanındakini düz örüyorum. Bunu düz ördüm. Pembe renkli ilmeklerin tamamını düz ördüm. Bakın 4 tane pembe ilmeğim var. Sonra buradan sondan 2 tane bej renkli ilmeğimi düz örüyorum. İkisini birlikte düz örüyorum. Şöyle göstereyim. Pembe renkli ilmek sayım 5'e çıktı. Örgünün arka yüzünü çeviriyorum. İlk ilmeği her zaman örmeden bu şişime aldım. Arka yüzde ilmekleri ters örüyorum. Hepsini ters örelim. Hepsini ters ördüm. Sona geldiğimde 2 tane bej ilmeğin ikisini de buradan alarak ikisini birlikte ters örüyorum. Bakın 2, 4, 6'ya çıktı pembe renkli ilmek sayım. Örgümün ön yüzünü çeviriyorum. İpim arkada. İlk ilmeği örmeden bu şişime alıyorum. Sonra örgünün ön yüzünde hep düz örüyoruz. Bakın ilmekleri düz örüyorum. Pembe renkli ilmeklerin tamamını düz örüyorum. Bunu da düz örüyorum. Sonrasında buradan 2 ilmeğin ikisini birlikte alarak düz örüyorum.
Örgünün ön yüzünde düz, arka yüzde ters örüyoruz. Arka yüze geçiyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğerlerini ters örüyorum. Tek tek ters olarak hepsini ördükten sonra buradan 2 ilmeğin de ikisini birlikte ters örüyorum örgünün arka yüzünde. Bu ilmekleri de buraya kattım. Bakın 2, 4, 6, 8 tane pembe renkli ilmeğim oldu. Örgümü çevirdim. Çevirdiğimde ipim hep arkada olacak. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Diğerlerini örgünün ön yüzünde düz olarak örüyorum. Bakın. Düz örelim. Tek tek düz örüyoruz. Tüm pembe renkli ilmekleri ördük. Sonrasında buradan 2 ilmeği düz örerek 2 ilmeğin ikisini birlikte düz örüyorum. Ve buradaki pembe ilmek sayımı arttırdım. 2, 4, 6, 8, 9. Şimdi örgünün arka yüzüne geçiyorum. Her zaman ilk ilmeği örmeden alıyorum. Arka yüzde ilmekleri ters örüyoruz. Ters örelim. Böyle bir kez daha tekrar edelim. Tek tek ters olarak ördüm pembe ilmeklerin tamamını. Sonra buradan 2 ilmeği de katıyorum. Arka yüz olduğu için ters örüyorum. Örgünün ön yüzüne geçiyorum. Bu ipim hep arkada olacak. Öne geçirmiyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğerlerini düz örüyorum. Örgünün ön yüzünde pembe renkli ilmekler düz örülecek. Böyle düz olarak örüyorum. Son ilmeği de ördükten sonra buradan 2 ilmeği düz örerek buradaki pembe renkli ilmeklere katıyorum. Şöyle bakın. 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane pembe renkli ilmek oldu. Böyle örmeye devam edelim. Toplam 24 tane pembe renkli ilmek olana kadar bu şekilde örelim orta kısımda. Şöyle göstereyim. Bakın böyle üçgen şeklinde büyüyerek ilerleyecek. Evet, bakın bu şekilde ilerledim. Geldim. Örgüsünü şöyle sizlere göstermek istiyorum. Kenarlarını. Gerçekten çok güzel oldu. Şimdi pembe renkli ilmeklerim 24 tane olana kadar örecektik. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ve 24. Bakın böyle 24 tane pembe renkli ilmeğim var orta kısımda. Şurada 23 tane bej renkli ilmeğim var. 23 tane. Bu tarafta 25 tane bu bej renkli ipimden ilmeğim var. Burada 25, ortada 24, bu kenarda 23 tane ilmeğim var. Şimdi şu ortadaki pembe renkli ilmeklerimi, bakın yine ipim arkada, 2 2 düz olarak öreceğim ve ilmek sayısını azaltacağım. Örgünün ön yüzündeyim şu an. 2 ilmeğin ikisini birlikte düz olarak ördüm. Sonrasında bunlara geçiyorum. 2 ilmeğin ikisini birlikte düz olarak ördüm. Bakın bu tarafa geçiyorum. 2 ilmeğin ikisini birlikte düz örüyorum bakın. 2 ilmeği birlikte düz ördüm. 2 ilmeği birlikte düz ördüm. Böyle 2 2 düz olarak örelim. Evet, ilmekleri 2 2 düz olarak ördüm. İlmek sayımı 2, 4, 6, 8, 10, 12'ye düşürdüm. Ortadaki 24 tane ilmeğim 12'ye düştü. Şimdi burada bu tarafta 25 tane bej renkli ilmeğim vardı. Şimdi buradan ikisini birlikte şöyle düz olarak örelim. Buradaki ilmek sayısı da 23'e düştü. Burada da 23 ilmeğim var. Şimdi ortada da 13 tane ilmeğim oldu. Şöyle bakın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tane ilmeğim oldu. Örgümün arka yüzünü çeviriyorum. Arka yüzünü çevirdiğimde artık bakın bu rengime geçiyorum. Şurada ipime
şöyle düğümlüyorum. Bu ipimi de, şu pembe renkli ipimi de burada kesiyorum. Tekrar şöyle kestikten sonra bir kez daha şöyle düğümleyelim. Burası örgünün arka yüzü ve böyle ilmeklerin tamamını ters olarak örelim. Böyle örerek ilerliyorum. Tam şu geçiş yerine geldiğimde, bu ilmeğe geçtiğimde burada bir açıklık oluşacak. Bunu engellemek için şöyle buradan bir ilmek alıyorum. Bakın şuradan bir ilmek çıkarttım. Çıkarttığım ilmekle bu ilmeği ikisini birlikte ördüğümde ne artma ne eksiltme yapmış oluyoruz. Ve buradaki bakın bir delikli oluşumu engelledik. Sonrasında tek tek örmeye devam edelim. Sırayı bitirelim. Evet, bakın bu şekilde şu kısmın örgüsünü tamamladık. Artık ilmeklerin tamamını ters olarak öreceğiz. Yani haroşa örgümüze geçtik. Bakın şöyle. Böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diş haroşa sırası ördüm. 9'uncuyu örerken ilmeklerimi kapattım. Bu sıra sayısını daha da arttırabilirsiniz. Böyle arttırdıkça bot şeklinde verebilirsiniz. Belli bir süre sonra lastik örgüye de geçebilirsiniz. Bu kısmını lastik örgüde yapabilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış. Şimdi ben böyle arada renk geçişleri de yaptım. Bakın 2 diş haroşa sırası bej rengimle ördükten sonra pembeye geçtim. Bir diş haroşa sırası pembe, bir diş haroşa sırası bej rengimle. Sonra yine pembe örerek 1, 2, 3 diş haroşa sırası bej rengimle, 4. sırayı örerken de ilmeklerimi kapatarak bitirdim. Yani şuradaki sıra sayısı tamamen size bağlı. Bunu eksik de örebilirsiniz, fazla, daha fazla da örebilirsiniz. Ben toplamda bakın 2, 4, 6, 8 sıra örmüşüm. 8 diş haroşa sırası örmüşüm. 9'uncu da örgüyü bitirmişim. Renk geçişlerini de bu şekilde yapmak zorunda değilsiniz. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bu arada şu kısma geldiğinizde şuradan bir ilmek alıp bununla birlikte ördüğünüzde şuradaki delikli geçişi önlemiş olursunuz. Dilerseniz direkt de ilmek almadan da geçiş yapabilirsiniz. Bu şekilde ilmeklerin tamamını artık sıra sonuna kadar örerek haroşa örgü şeklinde sıraları tamamlayalım. Evet, sıralarımı tamamladım. Bakın şöyle göründüğü şekilde ördüm. Örgünün ön yüzündeyim ve ilmeklerimi kapatacağım. Artık örgümü bitireceğim. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Kalan ilmeğimi diğer şişe aldım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. Böyle ilmekleri 2-2 örerek örgümü şöyle kapatarak ilerliyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Şöyle ipimi uzunca keseceğim. Dikmek için kullanacağız bu ipimizi. Şöyle ilmeği çekelim. Bakın böyle tamamlamış olduk örgüyü. Şöyle bitirdik patiğimizin örgüsünü. Şöyle ikiye katlayıp tersinden dikeceğiz ve bakın böyle çok güzel bir görüntüsü var. Ayakta da çok güzel duruyor ve çok kullanışlı bir patik modeli oldu. Şöyle ipimizi, iğnemizi geçirip gelelim. Tersinden dikiyoruz patiğimizi. Şöyle tersini çevirdim. Şöyle şu iki uç kısmını birleştirelim. Böyle ilmekleri karşılıklı alarak dikelim. Bakın böyle iç taraftaki ilmekleri alıyorum. Böyle dikerek şu uç kısma kadar gelelim. Evet, patiğimin dikimini tamamladım. Bakın ön kısmının görüntüsü bu şekilde.
Böyle çok güzel, çok kibar bir patik modeli oluyor. Bakın. Dilerseniz benim gibi kenar oyası yapabilirsiniz sizler de. Şöyle kenar oyasız hali de gerçekten çok güzel. Şimdi nasıl bir kenar oyası yaptım kısaca anlatmak istiyorum sizlere. Şöyle arka kısımdan başladım. Sık iğne olarak battım. 3 zincir. Aynı yere tekrar sık iğne olarak battım. Belirli aralıklarla bakın böyle atlayarak battım. 3 zincir. Aynı yere tekrar battım. Şimdi böyle biraz atlıyorum. Battım. 3 zincir. Tekrar aynı yere battım. Böyle pipirik şeklinde bir kenar oyası dolandım. Kenar oyasını da bu şekilde tamamladık. Renkler de gerçekten çok güzel oldu. Böyle renk renk örerek sipariş alabilirsiniz. Tek renkte de örebilirsiniz. Böyle renk renk örebilirsiniz. Gerçekten çok kullanışlı bir model. Bakın ayakta çok güzel duruyor. Şu taban kısmı. Şöyle gerçekten çok sipariş alan bir patik modeli. Böyle çok da kullanışlı. Bir günde bir çiftini örebilirsiniz. O kadar kolay. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Anlatımlarımı faydalı buluyorsanız, videolarımı beğeniyorsanız abone olarak desteklerinizi bekliyorum.